Merhaba arkadaşlar. İnternette çok fazla olan kozalak hırka veya ahudulu hırka modelinden yapacağız bugünkü çalışmamızda da. Aslında çok fazla var ama oldukça da istek geldi bu konuda. Onun için şöyle bir çalışma yaptık. İpim kalınca bir ip. Şişimde 9 numara. Şimdi ben bu arkayı ördüm. Arkada direkt haroşa ile başladım arkadaşlar. Hiç lastik koymadım. Biraz büzüyor gibi geliyor. İsterseniz alt kısmına da lastik yapabilirsiniz. Direkt 48 ilmek başladım. Bakın şöyle arkayı ördüm. Oldukça bütün olarak hiç kol mol kesme yok. Şu anda omuza kadar geldim. Şöyle ben size şablonda da göstereyim. 48 ilmek başladım. 55 diş haroşa yukarı doğru ördüm. Omuza kadar geldim. Şimdi omuzlarımızı ayıracağız. 19 bir taraf. Önce bir tarafı öreceğiz aşağıya doğru. Daha sonra yakayı ayıracağız ve en sonda diğer ön parçayı öreceğiz. 55 diş haroşayı da yani şöyle tek tek sayarak 55 tane yapmış oldum. Şimdi kol için omuzlarda dikiş olsun istemiyorum. Onun için arkadan öne doğru dönecek parçamız. Kol için şimdi 19 tane haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 ilmeğimizi artık bir ön parçamız ayrıldı. Şimdi geri dönüyorum. Sadece bu 19 ilmeği öreceğim. Artık aynı arka gibi 55 diş olana kadar sadece bu 19 ilmeği haroşa olarak öreceğim. İsteyenler önü mesela 19 ilmek başlayıp yukarı doğru direkt örebilir. Omuzları da birbirine ekleyerek yine dikişsiz yapabilir ama ben hiç dikiş olsun istemiyorum omuzlarda. O yüzden şöyle direkt arkadan öne doğru ördüm. Evet, tekrar geri dönüyoruz. Ve artık bu sadece bu parçamızı yine aşağıya doğru 55 diş olana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu 19 ilmeği aynı arkadaki kadar 55 diş haroşa olana kadar ördüm. Bir önümüz bitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yakamızda şurada bir 10 ilmek ayıracağız. Bunu daha sonra etrafının lastiğini yaparken direkt
ilmeğimizi lastik olarak öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 10 ilmeğimizi ense için ayırdık. Kapatıyorum. Burayı daha sonra şu ön tarafın lastiğini yaparken direkt öreceğiz. Şimdi burada kalan 19 ilmeğimize ipimizi bağlıyoruz. Bakın şu diğer önümüz. Arada 10 ilmek ayırdık. Şimdi buradaki 19 ilmeğimizi aynı diğer ön kadar öreceğiz. Direkt başlıyorum. Şu ipimi sonra sabitlerim. Sabitleyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Artık sadece bu 19 ilmeğimizi gidip gelip diğer ön kadar haroşa şeklinde öreceğiz. Yani arkamızda, önlerimizde 55 diş haroşamız meydana gelecek. Burayı da bitirelim, daha sonra ön lastiğini yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle iki önü de bitirdim. Şimdi şu ön lastiğinin kenarından başlayacağım. Bütün yaka dahil diğer uca kadar ilmek alacağız. Şimdi ipimi şöyle bir şuraya bağlıyorum. Burada misinalı şişle ilmek almanızı tavsiye ediyorum. Eğer misinalı şişiniz yoksa yaka ortasına kadar, ense ortasına kadar bir şişe, diğer ense ön yakayı da ayrıca öreceksiniz. Yani ensede bir dikişiniz olacak. Benim de mesela 9 numaralı misinalım yok, 10 numarayla yapıyorum. Şimdi ilk bir tane hemen kenardan alıyorum. Daha sonra şu aralardan böyle birer tane ilmek alarak bütün yaka etrafını dolanacağım. Yani şöyle birer tane ilmek alarak şu iki haroşanın arasına giriyorum. Şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Bütün etrafını misinama ilmek alarak dolaşacağım. Daha sonra bir ters bir düz lastiğimizi öreceğiz. Şu ensedeki ayrıcımızdaki ilmekleri tekrar şişime aldım. Şimdi şu aradan bir tane daha alayım. Şimdi şişimizde, ensemizde bıraktığımız 10 ilmeği de şöyle örerek geçiyorum.
Şimdi diğer öndeki ilmeklerimizi alacağız ama geçerken şu aradan tam birleşme yerinden aralardan bir ilmek alalım ki ayrılık olmasın orada. Şöyle daha sonra devam ediyoruz. İster şişinizle alın, ister tığınızda şöyle ilmekleri alıp takacağız. Tekrar aşağıki başa kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bütün hırkanın ön yakaların hepsinden ilmeğimizi aldık. Yani ilmekleri alarak geldik. Bakın şu şekilde. Şimdi artık bir ters bir düz örgümüze başlıyoruz. Lastik yapacağız. Bu lastik sıramızda istediğiniz kadar bir 8 sıra falan yeterlidir. İpimiz çok kalın, biraz zor oluyor. Şişim de kalın. Şöyle bir ters, bir düz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. İstediğiniz kalınlığa gelince de komple kesiyoruz arkadaşlar. Hırkamız bitmiş olacak. Kollara geçeceğiz. Hırkamızın ön lastikleri de bitti. Şöyle 8 sıra 7 sıra ördüm. 8. sırada da kesmesini yaptım. Bakın komple bütün yakanın etrafından ve diğer önün etrafından ilmek olarak yaptım. Eğer dediğim gibi misinanız yoksa en ortasına kadar bir parça, diğer önü de diğer şekilde parça olarak örebilirsiniz. Şimdi hırkamızın lastikleri de bittikten sonra koluna geçiyoruz. Kol içine 26 ilmek atıp bir ters bir düz lastiğini örüp daha sonra 62 ilmeğe çıkacağız. 26 ilmek olarak bir ters bir düz bir ters bir düz ördüm. Şimdi hem örneğini geçeceğiz hem de artırmasını yapacağız kolumuzun. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz. Buradaki ilmekten, yani şu anda terste düz olarak öreceğiz. İkinci ilmeğimizden 5 ilmek çıkarıyoruz. Ben şöyle tersten çıkaracağım ama istediğiniz şekilde çıkarabilirsiniz. 1 doluyorum, 2 ördüm, 3 doluyorum, 4 ve bir kere daha örüyorum, 5. Yani bir tane ilmekten 5 ilmek çıkardık. Şimdi yanında 2 tane ters olacak örneğimizin. Hemen şu ilmeği bir ilmekten 2 ilmek yapacağız. Dibindeki ilmeği aldım. Aynı anda artırmalarını da yapıyoruz. Bir kere daha ördüm, 2. İpimi öne aldım. Bir ilmek düz. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Her ters yaptığımız ilmekleri 2 kere örüyoruz. Şu ilmeğimizi bir alttan alıyorum. Bir de kendini örüyorum, 2. 2 tane tersimiz oluştu. Şimdi yanındaki ilmekten yine ilmek artırıyoruz. Arada bir ilmek düzümüz var. Yani aslında 2 ters bir düz, 2 ters bir düz olarak örneğimiz. Ama bir düzün birini boş geçiyoruz, düz örüyoruz. Diğer düze geldiğimizde artırma yapıyoruz. 1 doluyorum, 2 örüyorum, 3 tekrar doluyorum, 4
Ve bir kere daha ördüm 5. Yine 2 4 5 ilmek çıkardık. Yana ters yapacağız. Terslerimiz hep bir ilmeği 2 kere örüyoruz. Bunu sadece ilk sıra yapıyoruz. Daha sonra hep 2 ters olarak öreceğiz. Bir kere daha ördüm. Şimdi ipimi çeviriyorum. Arada bir ilmek düz. Tekrar çeviriyorum. Tekrar bir ilmeği 2 kere ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmekten 5 kere artış yapıyoruz. 1 doluyorum, 2 3 doluyorum, 4 bir kere de örüyorum, 5. Yani hem örneği kuruyoruz hem de sayı artışı yapıyoruz. Tekrar ters öreceğim. Şu bir ilmeği 2 kere örüyorum. 2 tane tersim oluşuyor. İpimi çeviriyorum. Bir düz. Tekrar ipimi çeviriyorum. Her terslerde ilmek artışı. Bir kere daha örüyorum. 2 ters. Şimdi yine artma yapıyoruz. 1 doladım, 2 3 doladım, 4 ve 5. Yine arada 2 tersimiz var. Bir ilmekten yine 2 ilmek olarak örüyoruz. 1 2. İpimi çeviriyorum. Bir düz. Tekrar 2 ters olacak. Bir ilmeği 2 kere örüyorum. 1 2. Şimdi artma yapıyoruz. Bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyoruz. 1 2 örüyorum, 3 doluyorum, 4 bir kere daha örüyorum, 5. Şimdi yine bir ilmeği 2 kere şöyle dibinden alıyorum. 1 2 ters. İpimi çeviriyorum. Bir düz. İpimi çeviriyorum. Tekrar bir ilmekten bir ilmeği 2 kere örüyorum, dibinden alarak 2 ters. 2 ters ördükten sonra bir ilmekten 5 ilmek doluyorum, 2 3 4 ve 5. Yine bir ilmeği dibinden alarak 2 terse çıkarıyorum. 1 2. İpimi çeviriyorum. Bir düz. İpimi çeviriyorum. Yine şu ters ilmeğimi artırıyorum. Sonunda 3 ilmeğimiz kalıyor. Son ilmeğimi düz örüyorum. Geri dönüyorum. Şu kenarda, kol kenarına tırtık olarak yaparsanız dikişte o size rahatlık sağlayacaktır. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğim düz. 1 3 tane düzümüz oldu. Şu arada bir ilmeğimiz ters. Tersimi ördüm. Şimdi arada 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane düz ördüm. Bir ters, tekrar 9 düz. Sıra sonuna kadar böyle gidiyor.
Sıra sonunda da bir tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek. Bakın buralarda da şu ponçiklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardığımız yer. Tekrar bu artırdığımız ilmek, 5 ilmek artırdığımız ilmek. İki tane de şu aradaki düzün yanında tersimiz var. İpi çeviriyorum. İki terslerin arasında bir düz. Yani 5 sıra boyunca bu aralarda 9 ters bir düz olarak örgümüzü öreceğiz. Sayımız 26 idi. Yukarı örneği kurduğumuz sıra 62 tane ilmeğimiz var şişimizde. Bu 62 ilmeğimizi, yani şu ponçik dediğimiz modeli 5 sıra olana kadar devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmadan 5 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz daha net ortaya çıktı. Bakın şu bir ilmekten 5 ilmek çıkardığımız yer, ikişer tane de kenarlarda tersimiz var. Ortada 9 ilmeğimiz var. Ve birer tane de düz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane tersimiz çıktığı zaman şimdi bunu kapatacağız. Şu bir düzü ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. Şimdi ilk başta ne yapmıştık? Bir ilmeği boşaldım. Hemen yanındaki ilmekten 5 ilmek çıkarmıştık. 2, 4, 5. Direkt bu 5 ilmeği şöyle şişime geçiriyorum. Ve kesiyorum. Beş ilmeği topladım. İpimi çeviriyorum. Pardon. Arada iki tersimiz var. 1 2. Bakın düz ilmeğimize geldik. Şimdi bu bir ilmek düz olan ilmeğimizden 5 ilmek çıkaracağız. 1 doluyorum, 2 örüyorum, 3 4 ve 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Arada iki ters var. Yine bu 5 ilmeğimizi toplayacağız. İsterseniz şöyle tığla da toplayabilirsiniz. Direkt 1 2 3 4 5 ilmeği alıyorum. Tığımın içinden geçirdim ve ilmeği takıyorum. Bakın ponçiklerimiz ortaya çıktı. Yine iki ters. Şu bir düzün içinden yine 5 ilmek çıkarıyoruz. İki ters örüyoruz. Ve buradaki 5 ilmeği topluyoruz. Sıra sonuna kadar şu birer ilmek düzlerin
Sağında ve solunda ikişer tane tersi var. Ve bu bir düzden de 5 ilmek çıkararak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bakın şu arada 5 ilmeği topladım. 2 tane tersimi örüyorum. Şu bir ilmek düzümden yine 5 ilmek çıkartıyorum. 1 doluyorum, 2 5. Sonunda 3 ilmek tersim kaldı. 2 tersi ördüm. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ki şu kenarları tırtık olarak yaparsanız dikerken size rahatlık sağlayacaktır. Şimdi 1 2 3. Aralarda 9 ilmek düz, 1 ilmek ters. 9 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak bir 5 sıra daha aynı şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci ponçiğimizde 5 sıra oldu. Şimdi bunları toplayacağız. Şu bir ilmeğin içi, düz ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. Bunları topladığımız zamanki ilmeği gelirken düze çeviriyoruz. Yani düz olarak çıkıyor. Bakın şu şekilde. Ve şimdi hem bunu toplayacağız hem şu birer ilmekten tekrar örneğin 5 ilmek çıkaracağız. Bakın bunlar hep aralarda. Hep kaydırmalı şekilde gidiyoruz. Yani şu anda ilk sıraya geri döndük. Bir ilmeğimi alıyorum. Şu bir düz ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği çıkardım. Arada 2 terslerimiz var. Önce 2 tersimizi örüyoruz. Daha sonra buradaki 5 ilmeği toplayacağız. İster tersten toplayın, ister düzden toplayın. Önemli olan hepsini aynı şekilde toplamanız. 5 ilmeğe girdim. 5'ini birden aldım. Bakın bir ilmeğe indi. Bunu düz olarak öreceğim. Diğerlerini ters olarak öreceğim bir dahaki sıra. Yine 2 tersimi örüyorum. Şurada gördüğümüz düz bir ilmekten yine 5 ilmek çıkarıyorum. Örnek hep aynı şekilde devam ediyor. 5 ve 2 ters. Ve tekrar 5 ilmeği toplama. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya kurduk. Bir daha 5 sıra sonra burayı toplayacağız. Bunun üstüne tekrar örnek kuracağız. Bu şekilde kolumuz devam ediyor. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örnek yaptım. Yani toplamda 8 tane uzunluğunda ponçiklerimiz var. Tabii kol boyu 7 de yapabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir iki sırada ters gittim. Dikmemiz rahat olsun diye. Şimdi dikerken de şöyle şu arka ense ortayı buluyorum. Daha sonra da şu kolumu tabii şöyle tersten dikeceğim. Tam ortasından şöyle ayarladım. Ben şu ense ortasından 16 tane haroşa denk geldi. Oraya ve oraya önce kolları dikiyorum. Şöyle dikeceksiniz. Daha sonra da kalan iki yanı. İki yanı da kalanlarını birleştireceksiniz. Hırkamız çok büyük olduğu için tam ekrana sığdıramıyorum. Ama şöyle kolları dikince yani yarısı önde yarısı arka tarafta olacak şekilde ayarlayıp dikiyoruz arkadaşlar.